Karanlık bir mağara düşünün. Ses yok, ışık yok. Sadece uzaktan gelen bir rüzgar sesi. Ve o karanlığın içinde bir ateş yanıyor. O ateşin etrafında oturan insanlar, sizin atalarınız. Onlar ne düşünüyordu, ne hissediyordu, neye inanıyordu? Bugün 3,3 milyon yıl geriye gidiyoruz. Ve bazı şeyler hiç de beklediğiniz gibi değil. İnsanlık tarihini 24 saate sıkıştırsanız ne olur? Yazı ancak gece yarısından 3 dakika önce icat edilir. İnternet ise son saniyede. Taş devri ise bu 24 saatin tam 23 saatini ve 50 dakikasını kaplar. İnsanlık tarihinin %90'ı taş devrinde geçti. Kulağa inanılmaz geliyor ama rakamlar ortada. Taş devri yaklaşık 3,3 milyon yıl önce başladı ve yaklaşık 10.000 yıl önce sona erdi. 3,3 milyon yıl boyunca insan taş kullandı. Aynı taşı, aynı teknikle, aynı amaçla. Peki bu kadar uzun süre neden gelişme olmadı? Çünkü hayatta kalmak tek öncelikti. Sabah gözlerinizi açıyorsunuz. Bugün ne yiyeceksiniz? Nerede uyuyacaksınız? Hangi hayvan sizi avlamaya çalışıyor? Bu sorularla geçen bir gün bırakır mı size icat yapacak zaman ve enerji? Hayır, bırakmaz. Ama yine de bu insanlar bir şeyler yaptı ve o şeyler bizi bugün hala şaşırtıyor. İlk alet, bir taşın değiştirdiği dünya. Size bir soru, bir taşı alıp başka bir taşa vurduğunuzda ne olur? Kırılır değil mi? Ama o kırılan parça keskindir ve bu basit keşif insanlığın seyrini değiştirdi. Bundan 3,3 milyon yıl önce Doğu Afrika'da bir insan atası elindeki taşı yere çarptı. Kırılan parçanın keskin kenarını fark etti ve o keskin kenarla bir hayvanın derisini kesti. İlk alet böyle doğdu. Kulağa basit geliyor. Ama bu an insanlığın en büyük zihinsel sıçramasıydı. Çünkü o ana kadar hayvanlar da taş kullanıyordu. Maymunlar taşla fındık kırıyordu. Kargalar taşla yuva yapıyordu. Ama hiçbiri taşı kasıtlı olarak başka bir şekle sokmuyordu. İşte bu fark her şeyi değiştirdi. Taşı şekillendiren insan artık sadece bugünü değil, yarını da düşünüyordu. Bu taş şu işe yarar, o taş bu işe yarar. Planlama, öngörme, düşünme ve bu düşünce giderek karmaşıklaştı. İlk taş aletler kaba yontulmuş parçalardı. Ama 300 bin yıl önce insanlar taşı o kadar ince yontmaya başladı ki ortaya çıkan aletler neredeyse sanat eseriydi. Keskin, simetrik, dengeli ve bu aletleri yapabilmek için 2 el tek başına yetmiyordu. Göz ve el koordinasyonu gerekiyordu, sabır gerekiyordu, deneyim gerekiyordu. Yani bu aletler aynı zamanda insan beyninin ne kadar geliştiğinin de kanıtıydı. Ateşin keşfi
ve her şeyi değiştiren an. Şu an bir düğmeye basıyorsunuz ve ocak yanıyor. Ama ilk insan ateşi gördüğünde ne yaptı biliyor musunuz? Kaçtı. Evet, doğru duydunuz, kaçtı. Çünkü ateş düşmandı. Ta ki birisi onu evcilleştirene kadar. Ateş insanlık tarihinin en büyük dönüm noktası. İlk insanlar ateşi doğada buldular. Yıldırım çarpmış ağaçlar, volkanik patlamalar. Ve bu ateş onlar için bir tehlikeydi. Kaçılması gereken bir şey. Ama bir noktada bir insan durdu. Kaçmadı. Baktı ve fark etti. Ateşin yanında ısınılıyor. Ateş hayvanları uzak tutuyor. Ateşin üzerinden geçen et daha kolay yeniyor. Ve bu gözlem insanlığı sonsuza dek değiştirdi. Yaklaşık 400 bin yıl önce insanlar ateşi kontrol altına aldı. Taşları birbirine vurarak kıvılcım çıkarmayı ya da iki tahta sürtüştürmeyi öğrendi. Artık ateş her yerdeydi. Ve ateşin değiştirdiği şeyler saymakla bitmez. Birincisi yemek. Pişmiş et çiğ ete göre çok daha kolay sindiriliyordu. Bu sayede insan midesi küçüldü ve mideye giden enerji beyne yöneldi. Beyin büyüdü. Daha çok düşünüldü. Daha çok icat edildi. İkincisi gece. Ateş geceyi aydınlattı. Artık karanlık korkulacak bir şey değildi. Gece de konuşulabilirdi, planlanabilirdi, hikaye anlatılabilirdi. Ve hikaye anlatımı insanlığın en büyük icatlarından biridir. Mağara resimleri ve 40 bin yıl önce çizilen sanat. 1940 yılında Fransa'da 4 çocuk oynarken toprak çöktü ve düştüler. Düştükleri yer bir mağaraydı ve o mağaranın duvarlarında 17 bin yıl önce çizilmiş resimler vardı. O resimleri gören ilk modern insan olan bu çocuklar ağladı. Neden ağladıklarını sordular. Çünkü çok güzeldi dediler. Lascaux mağarası, Fransa'nın güneyinde ve içindeki resimler insanlığın bilinen en eski sanat eserlerinden biri. Boğalar, atlar, geyikler, hareket halinde, canlı, güçlü, detaylı. Bu resimleri yapan insanların elinde fırça yoktu, boya tüpü yoktu, elektrik yoktu. Sadece hayvan yağından yapılmış küçük lambalar, kemikten yapılmış boru şeklinde aletler ve kömür ile kırmızı toprak vardı. Ve bu malzemelerle 17 bin yıl boyunca bozulmayacak şaheserler yarattılar. Peki neden çiziyorlardı? Bu sorunun cevabı hala tartışılıyor. Bazı araştırmacılar avdan önce yapılan ritüel bir uygulama olduğunu söylüyor. We honor the spirits within the stone. May the hunt be plentiful. Avcılar avını çizmekle onu sembolik olarak yakalıyordu. Bazıları bunların bir tür harita olduğunu söylüyor. Hangi hayvanlara nerede rastlandığının kaydı. Bazıları ise bu resimlerin sadece güzellik için yapıldığını savunuyor. İnsanlığın sanata olan ihtiyacının 40 bin yıl öncesine kadar gittiğini. Hangisi doğru bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. O mağaranın karanlığında bir el lambayı tuttu. Diğer el duvara dokundu ve bir hayvan şekli çizdi. O an insanlık kendini ifade etmeyi keşfetti. Dil ve iletişim. Sesin gücü. Taş devrinin en büyük gizemlerinden biri dil. Hayvanlar da iletişim kuruyor, sesler çıkarıyor, beden dili kullanıyor. Ama insan dili çok farklı. Çünkü insan dili soyut kavramları aktarabiliyor. Dün diyebiliyorsunuz, yarın diyebiliyorsunuz, eğer diyebiliyorsunuz, belki diyebiliyorsunuz. Hiçbir hayvan bunu yapamıyor. Taş devri insanları ne zaman konuşmaya başladı? Bu sorunun kesin cevabı yok. Çünkü ses kayıt altına alınamıyor, fosilleşmiyor. Ama dolaylı kanıtlar var.
Yaklaşık 100 bin yıl önce insanın boğaz yapısı modern insanınkine benzemeye başladı. Bu da karmaşık sesler çıkarabildiğini gösteriyor. Ve o dönemden itibaren insanlığın davranışları dramatik biçimde değişti. Aletler karmaşıklaştı. Sanat ortaya çıktı. Uzak coğrafyalara göç başladı. Ticaret başladı. Bunların hepsi dil olmadan mümkün değildi. Çünkü dil sadece konuşmak değildir. Dil birlikte plan yapmaktır. Deneyimi aktarmaktır. Ve en önemlisi hikaye anlatmaktır. Ateşin başında anlatılan ilk hikayeler bugünkü filmlerin, romanların, videoların atasıdır. Fakat şunu belirtmem lazım. Bu anlattıklarımın tamamı bilimsel teoriler, araştırmacıların görüşleri. Bu anlattıklarım ilk insan Adem Aleyhisselam'dan geldiğimizin gerçeğini değiştirmez. Çünkü Adem Aleyhisselam dünyaya gönderildiğinde konuşabiliyor ve gerekli bütün alet edevatı kullanabiliyordu. Bir Müslüman olarak bu videodaki çoğu görüşü doğru bulmadığımı belirtmek istedim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Büyük avcılık ve mamutların sonu. 6 tonluk bir hayvanı taşla öldürmek mümkün mü? Taş devri insanları bunu başardı. Sadece bir kez değil, defalarca. Ve bu başarı hem insanlığın zaferi hem de insanlığın en büyük hatalarından biriydi. Taş devrinde dünya bugünden çok farklıydı. Dev gergedanlar vardı, dev tembel hayvanlar vardı. Ve en bilineni mamutlar vardı. Mamutlar 6 tona kadar ulaşabiliyordu. Filin atasıydılar, kalın kürklüydüler ve 10 binlerce yıl boyunca Asya'dan Amerika'ya kadar her kıtada yaşadılar. Ama insanlar onları avlamayı öğrendi. Nasıl? Tek başına bir insan mamuta karşı hiçbir şeydi. Ama grup halinde strateji geliştirildi. Mamutlar uçurumlara doğru kovalandı. Çukurlar kazıldı ve mamutlar içine düşürüldü. Kışın karla kaplı zeminlerde yaralı mamut yorulana kadar takip edildi. Bu avlar hem tehlikeli hem de çok verimliydi. Tek bir mamut tüm bir kabilenin aylarca yemesini sağlardı. Kürküyle giysi yapılırdı. Kemiğiyle alet yapılırdı. Dişiyle süs eşyası yapılırdı. Ama bir sorun vardı. İnsanlar çok iyi avcı oldu. Çok hızlı ve mamutlar bu hıza ayak uyduramadı. Yaklaşık 10 bin yıl önce Kuzey Amerika'nın büyük memelilerinin %70'i yok oldu. Bilim insanları bunun tek sebebinin insan olmadığını söylüyor. İklim değişikliği de etkiledi. Ama insanın payı yadsınamaz. Taş devri insanı farkında olmadan ilk çevre krizini yaşattı bu dünyaya. Neolitik devrim, taş devrinin sonu. ...3,3 milyon yıl aynı hayatı yaşadı insan. Gez, topla, avla, uyu, tekrar. Sonra bir gün birisi bir tohum ekti. Ve o tohum insanlığın seyrini sonsuza dek değiştirdi. Yaklaşık 12 bin yıl önce Orta Doğu'da bugünkü Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında bir şey oldu. İnsanlar toprağa tohum ekmeye başladı. Bu kulağa basit geliyor. Ama bu an insanlığın en büyük devrimidir. Tarihçiler buna Neolitik devrim diyor. Çünkü tarım her şeyi değiştirdi. Artık her gün avlanmak zorunda değildiniz. Bir yerde oturabilirdiniz. Ekinizi ekip biçebilirdiniz ve bu fazla ürünü saklayabilirdiniz. Fazla ürün demek güvenlik demekti. Güvenlik demek nüfus artışı demekti. Nüfus artışı demek köy demekti. Köy demek şehir demekti. Şehir demek medeniyet demekti. Hepsi o tek tohumdan başladı. Ama tarımın bir bedeli vardı.
Avcı toplayıcı insan her gün hareket ediyordu. Kas yapısı güçlüydü, sağlıklıydı, farklı besinler tüketiyordu. Çiftçi insanse tek bir yerde oturuyordu ve genellikle tek bir besini yiyordu: buğday. Bu monoton beslenme diş çürümelerine, kemik hastalıklarına ve boy kısalmasına yol açtı. Yani tarım insanı daha müreffeh yaptı. Ama aynı zamanda daha hasta da yaptı. Ve bununla birlikte taş devri yavaş yavaş kapandı. Bir taşı elinde tutan insan, ateşi keşfeden insan, mağara duvarına çizen insan, ilk kelimeyi söyleyen insan, mamutları avlayan insan Kill it for the tribe. ve sonunda toprağa tohum eken insan. Bu insanların hiçbiri okula gitmedi. Hiçbirinin kitabı yoktu, interneti yoktu. Ama hepsi bir şeyler öğrendi, bir şeyler denedi, bir şeyler bıraktı. Ve o bıraktıkları sayesinde siz şu an buradasınız. Bir dahaki sefer elinize taş aldığınızda ya da bir ateş yaktığınızda ya da bir şeyler çizdiğinizde bir düşünün. Siz de o zincirin bir halkasısınız. Eğer bu video sana geçmişin ne kadar şaşırtıcı olduğunu hissettirdiyse aşağıya bir yorum bırak. Ben de o zincirin bir halkasıyım diyebilirsin mesela. Videoyu beğenmeyi unutma ve bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone ol. Bir sonraki videoda insanlığın başka bir dönemine gidiyoruz. Orada görüşürüz.